Herkese merhaba, ben Mina. Amerika'da basketbol oynuyorum. 18 yaşındayım. Bu sene lise sona geçtim 12. sınıfa. Amerika'ya ilk gittiğim zaman Bella Vista adında bir okula gittim. Şimdi bu sene okulumu değiştirmeye karar verdim ve Layton Christian Academy'ye geçiş yaptım. Basketbol oynuyorum. Yaklaşık 10 yıldır, 11 yıldır. Ve kariyerime Fenerbahçe'de başladım. Amerika'da devam ettirmek istedim. Şimdi sizden gelen soruları yanıtlayacağım. Evet, planlıyorum. Evet, profesyonel basketbol oynamayı istiyorum. En büyük hayalim. Aslında Amerika'da okumak benim küçüklüğümden beri hayalimdi. Ama hiçbir zaman gerçekleştirme gibi bir şansım olmadığı için daha çok gerçekten ulaşılamaz bir hayal gibi geliyordu bana. Ve işte bir gün, gerçekten çok normal bir gün yolda yürürken bir anda Batuhan abi bizi aradı. Dedi ki Amerika'ya gitmek ister misin? Yani o kadar imkansız ve ulaşılamaz geliyordu ki bize, biz ciddiye almamıştık ilk sorduğunda gitmek ister misiniz falan diye. Ama ondan sonra baktık her şey ciddiye gidiyor ve gerçekten benim elimde hayalimi gerçekleştirebilmek için bir fırsat var. Onu kaybetmek istemedik. Annem İbrahim Kutlar Basketbol Akademi'de antrenörlük yapıyordu. Batuhan abi de o zamanlar küçüktü tabii. Annemin yanında asistanlık yapıyordu. Sonra PSA'yı açmaya karar verdiler. Böyle bir şirket kurmaya karar verdiler. Öyle olunca da bizimle iletişime geçtiler ve hayalini gerçekleştirmek ister misin gibi bir soru aldım. Ve PSA ile bu süreci gerçekleştirmeye karar verdik. Bu süre gerçekten benim için çok heyecanlı bir süreçti. İlk Batuhan abiyle konuştuğum zaman birçok okullarla konuşulduğunu söylendi ve benim videomun birçok yere atıldığını söyledi. Yaklaşık 1-2 gün sonra haber geldi. Bella Vista benim videomu izlemiş, çok beğenmişler. Burs vermeyi teklif ettiler bana. Ve oraya gitmeye karar verdim. Ve bu süreçte Amerika'da Twitter çok aktif bir platform halinde kullanılıyor. Ve ben de okuldan kabul aldığım an okul beni paylaşmaya başlamıştı bile. Onları görmek, koçun bana yazdığını görmek, çok heyecanlıyım buraya geleceğin için demesi beni daha da çok heyecanlandırdı. Türkiye'de yapamadığın birçok olanağı orada yerine getirebilmen ve hiçbir baskı hissetmemen. Türkiye'de okusam mı yoksa okusam mı yoksa sporcu mu olsam şeyini düşünmek zorunda kalıyorlar. Ama Amerika'da sen o ikisini zaten birlikte götürmek zorundasın. O yüzden hiç gidip de ya ben okusam mı yoksa ya da mesela ben bu akşam derse mi gitsem yoksa idmana mı gitsem diye düşünmüyorsun. Çünkü sen bunu düşünmeden insanlar zaten bunları düşünmüş oluyor senin yerine. Antrenörlerin olsun, okul müdürlerin olsun, hepsini ona göre planlıyorlar ve bence en iyi yanı bir seçim yapmak zorunda olmaman. Ne yaparsan yap, hangi kararı verirsen ver. Biliyorsun ki zaten arkanda seni destekleyen çok insan var. Ve ikisini aynı anda yürütememek gibi bir şey mümkün değil. Bence aslında bu bir önceki soruyla aynı bir soru gibi geliyor bana. Çünkü en güzel yanı aslında bence en zor yanı. Evet, zor bir şey. Sen eğer derslerinden kötü bir puan alırsan o akşam idmanı unut yani. Ya da hocanla bir sıkıntı yaşadıysan, ders notların iyi gitmiyorsa herhangi bir maça çıkma söz konusu olmuyor senin için yani. İlk önce derslerini düzeltip ondan sonra basketbolu düşünmen gerekiyor. Çünkü oradaki antrenörler, hocalar, herkes evet senin sporcu olmanı istiyor ama sporculuğun arkasında bir şeye daha yaslanmanı istiyorlar. Öyle sadece sporcu olmanı istemiyorlar ve seni buna alıştırmaya çalışıyorlar. Aslında bu çok güzel bir şey ama zor bir şey de. Çünkü çocukluğundan beri Amerika'da okumuyorsan bu gerçekten alışılması zor bir şey. Çünkü biz burada onca sene böyle bir şey görmedik. O yüzden oraya gittiğinde ve bir anda insanlar sana ikisini de aynı anda yürütmek zorundasın dediğinde evet seviniyorsun ama tabii bunun zorlukları da var. Yani ilk başta inanamadım zaten. Her şey o kadar çabuk gerçekleşti ki. Ben burada 15-16 senedir bunun hayalini kuruyorum ve her şey gerçekten 2 günde gerçekleşti ve ben 3. günde Amerika'daydım. Yani hala Amerika'ya ilk indiğim anı hatırlıyorum uçaktan ve böyle baktığımda filmlerde gibiydim yani böyle o uçağın camından o yer görünüşü Amerikan futbol sahaları olsun, onlar olsun. Ben gerçekten inanamıyordum Amerika'ya gittiğime. Okuldan kabul aldığımı duyduğumda da çok sevindim. Ne yapacağımı şaşırdım. Hatta annemle kahvaltı ediyorduk. Direkt kahvaltıyı falan bıraktık. Eve bavul hazırlamaya gittik yani. O derece heyecanlıydım.
gerçekten iyi bir basketbol takımında olmak istedim. Okulun basketbola önem vermesini istedim. Ama bir o kadar da derslere önem vermesini, hani tamam senin idmanın var hadi git sen dememesini istedim aslında. Özellikle antrenör seçimimde, hani zaten antrenör seçme gibi bir imkanın olmuyor ama ben antrenörümün gerçekten beni önemsemesini, yaptığım hataları bana söylemesini ve bunu düzeltmek için elinden geleni yapmasını, yani benimle, takımla bir bütün olmasını istemiştim aslında ve gerçekten ilk gittiğim sene antrenör bizimle bir bütündü. Bizle kalkıp, bizle kahvaltı edip, bizle idmana gelip hayatını bize göre programlıyordu. Ve aslında bu bence Türkiye'de de biraz olması gereken bir şey. Antrenörün sana gerçekten değer verdiğini hissetmek. Özellikle bu yaşlarda, hani evet profesyonel sporcular için farklı ama bu yaşlarda bence sahada her zaman sırtında bir el hissetmek çok güzel bir şey. Aslında ben bunu hiç babamla konuşmamıştım. Babama hani ben yurt dışında okumak istiyorum gibi bir şey dememiştim. Çünkü dediğim gibi bu benim için ulaşılmaz bir hayaldi ve ben onu orada tutuyordum sadece. Hani olur da bir gün gerçekleştirebilirsem diye. Ve annemle konuşmuştuk. İşte Amerika'ya gitsem ne kadar güzel olur. Amerika'da okuduğumu düşünsene. Çünkü aslında gidenler vardı ama işte başka firmalar aracılığıyla ya da kendileri aracılığıyla gidenler vardı. Ben de hani onlara bakıp ya ne kadar güzel diyordum. Annem her zaman destekledi, babam da aynı şekilde. Aile özlemi çektim. Zaten çekmemek mümkün değil. Hani 16-17 yıldır yaşadığım bir yerde işte anne onu yap, anne bunu yap, baba şunu getirden sonra her şeyini kendin yapmak zorunda kalıyorsun. Ve hani sen onları özlemesen bile bu sana istemsiz olarak bir özlem çektiriyor zaten. Hani keşke annem burada olsaydı da bunu temizleseydi, keşke annem burada olsaydı da bana yemek yapsaydı. Hani orada zaten istemsiz bir özlem çekiyorsun. Ve bununla nasıl başa çıktım? Benim yatağımın arkasında bir duvar vardı ve o duvara gerçekten çıkartabildiğim kadar fotoğraf çıkarmıştım. Sadece annem ve babam da değil, bütün ailem, işte anneannem olsun, dayımlar olsun, hepsinin fotoğrafını çıkarıp oraya öyle yapıştırmıştım ve hani onların orada olduğunu görmek sanki bana bir güç veriyordu. Hani her sabah kalktığımda ya da her akşam yattığımda onları görmek. Çünkü hani Türkiye'de olduğun kadar sık konuşamıyorsun onlarla. Sen sabah gittiğinde onlar akşam uyuyor oluyor. Akşam gittiğinde de sabah uyuyor oluyor. İlk gittiğim süreçte derslere alışmak tabii ki de zor oldu. Hani bu burada yeni bir okula geçmek gibi. Ortama alışmak zor oldu aslında. Hani hala arkama baktığımda, önüme baktığımda benim eski okulumdaki arkadaşlarımı görmek istiyordum ben ilk gittiğimde. Ama sonra alıştım. Derslerim de iyiydi zaten ben oraya giderken. Ama yine de bu İngilizce sürecini, sürekli bir proje yapmak zorunda olman sürecini, daha aktif yani orada. Daha çok kağıt üzerinde değil de daha böyle bir şey vermek, bir şey üretmek zorundasın. Ve buna alışmak çok zor olmadı ama hani böyle insan bir hani ne oluyor, ne yapıyoruz oluyor tabii ki de. Ve bir yandan da öğlen çıkman, akşam çıkman gereken idmanların var. Benim oldu mesela birkaç ödevimi iyi takip etmediğim oldu. Sonra bir baktım ben idmana çıkarken hocam geliyor diyor ki bana şu ödevini vermemişsin. Hani o yüzden bu takibi de çok iyi yapmak gerekiyor. Çünkü mesela buradaki gibi hocalar sana gelip de bak bunu yapmamışsın, şunu yapmamışsın, bak bunun peşinden koş, şunlara bak demiyor. Orada biraz daha sana sorumluluk yüklüyorlar ve senin bunlarla baş etmeni, senin bunlarla nasıl başa çıkacağını öğrenmeni, senin çözüm yolları aramanı istiyorlar. Eğer ödevini geç götürdüysen onu sen acaba ne yapmalıyım, acaba yeni bir ödev mi yapsam, acaba hocaya mail mi atsam, bunu senin düşünmeni, senin onunla başa çıkmanı istiyorlar. Amerika'ya gittiğim sene oynadığımız ligde şampiyonluk maçına çıktık ve biraz zorlu bir maçtı. Çünkü biz özel bir okulduk ve devlet okullarının oynadığı ligde oynayamıyorduk. Özel okulların oynadığı ligde de biraz iyi kalıyorduk diğer okullara göre. Ve bu yüzden biz üniversitelerin oynadığı lige başvurmaya karar vermiştik ve üniversitelerin oynadığı ligde oynuyorduk. Ve finale kadar çıkmayı başarmıştık. Finalde işte her şey çok iyi gidiyor falan. Ben işte turnike atarken yere düşüp bileğimi kırmıştım. Ve hani o adrenalinle, o maçın heyecanıyla onu fark etmiyorsun. Ben öyle
Bir iki dakika daha o şekilde oynamıştım ve son anda elime rebound aldığımda baktım bileğim tutmuyor. İşte antrenörüme anlatmaya çalışıyorum bunu. Ama tabii öyle bir final maçında her şeyi bırakıp anlatamıyorsun. Çünkü gerçekten yediğim bir turnikeye atılan bir şut senin kaybetmene neden olabiliyor. Ara olmasını beklemiştim. Sonra bana neden söylemedin demişti. Ve final şampiyon olmuştuk o maçta da. Şampiyon olduğumuzda da yanıma gelmişti, sarılmıştı bana. Hani bu anımı asla unutamıyorum. Size tavsiyem, yani size çok fazla yapamazsın edemezsin diyen olacak. Oraya gitmenize rağmen de olacak. Ve asla siz kendinize inanmayı bırakmayın. Asla evet ben yapamam, evet bana böyle diyorlar demeyin. Çünkü bir kere ona kendinizi inandırdınız mı onun içinden çıkmak çok zor oluyor. Hani çünkü evet herkes size olan güvenini kaybedebilir ama bence siz asla kendinize olan güveninizi kaybetmemelisiniz. Her ne zaman bir probleminiz olursa asla piyasaya ulaşmaktan çekinmeyin. Çünkü benim okulda ne zaman bir problemim olsa Emir abi olsun, Batuhan abi olsun bir mesaj kadar uzağımdalardı gerçekten. Hani geceleri 3'te 4'te bile yazsam hani kalkıp gerçekten benim problemimle ilgileniyorlardı. Ve her ne olursa olsun ben orada asla cevapsız kalmadım. Her zaman bir yardım eli hissettim buradan. Hani gerçekten kalkıp gelemeseler de her zaman oradalardı, onu hissettim yani. Hatta ikinci senemde Emir abi geldi. Hani bir 2-3 ay orada bizimle kaldı. Yardımcı oldu daha çok. O süreç de gerçekten eğlenceliydi Emir abiyle Amerika'da olmak. Sorular bu kadardı. Teşekkür ederim sorular için ve başka sorularınız varsa da aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz.